Bugün sizi, Antik Roma'nın en önemli ve trajik şehirlerinden biri olan Pompei'ye götüreceğiz. Pompei, İtalya'nın Kampanya bölgesinde, Napoli'nin güneydoğusunda yer alan antik bir Roma şehridir. Vezüv yanardağının eteklerinde kurulmuş olan bu şehir, M.Ö. 6. yüzyılda Oskanlar tarafından inşa edilmiştir. Ancak, Roma Cumhuriyeti ve sonrasında Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir gelişim göstermiştir. Pompei, yaklaşık 20.000 kişilik bir nüfusa sahipti ve gelişmiş bir şehir planlamasına sahipti. Şehirde, tiyatrolar, hamamlar, tapınaklar, forumlar ve birçok lüks villa bulunuyordu. Bu yapılar, Pompei'nin sadece bir ticaret ve zanaat merkezi olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sosyal yaşamında merkezi olduğunu gösterir. Şehrin sokakları düzenli bir ızgara planı üzerine inşa edilmişti ve gelişmiş su yolları ile donatılmıştı. Bu altyapı, Roma mühendisliğinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteren bir başka örnektir. Peki, Pompei neden bu kadar önemliydi? Pompei, Antik Roma yaşamının günlük detaylarını öğrenmemizi sağlayan benzersiz bir zaman kapsülü olarak değerlendirilmektedir. 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması sonucu şehir, bir anda kalın bir kül tabakası altında kalarak adeta dondurulmuş ve bu sayede bozulmadan günümüze ulaşabilmiştir. Pompei, arkeologlar için bulunmaz bir hazinedir. Şehrin sokakları, evleri, duvar resimleri ve mozaikleri, Roma dönemine ait eşsiz bilgiler sunar. Günlük yaşamdan dini ritüellere, ticari faaliyetlerden eğlenceye kadar birçok alanda detaylı bilgi edinmemizi sağlar. Pompei'deki buluntular, Antik Roma toplumunun sosyal ve ekonomik yapısını, kültürel değerlerini ve günlük yaşamını anlamamıza yardımcı olur. Bu, tarihçilere Roma İmparatorluğu'nun nasıl işlediğine dair somut veriler sağlar. Pompei, sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda dünya mirası olarak kabul edilen önemli bir kültürel varlıktır. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınmış olan bu şehir, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekmektedir. Bu ziyaretçiler, Pompei'yi gezerek tarihe dokunma fırsatı bulurlar ve antik dünyanın büyüsünü hissederler. Pompei'nin bu kadar önemli olmasının bir diğer nedeni de, geçmişte yaşanan bu trajedinin, doğal afetlerin yıkıcı etkilerini bize hatırlatmasıdır. Bu nedenle, Pompei'nin hikayesi sadece bir tarih dersi değil, aynı zamanda insanlığın doğa karşısındaki kırılganlığının da bir göstergesidir. Vezüv yanardağı, yaklaşık 4200 metre yüksekliğe sahip olup, aktif bir yanardağdır. Yanardağın en belirgin özelliklerinden biri, zirvesindeki geniş ve derin kraterdir. Bu krater, geçmişte yaşanan patlamalar sonucu oluşmuştur ve günümüzde de gözlemlenebilir. Vezüv'ün çevresi, verimli toprakları ve güzel manzarası ile bilinir. Bu yüzden tarih boyunca birçok insan bu bölgeyi yerleşim yeri olarak seçmiştir. Vezüv yanardağının en ünlü patlaması, milattan sonra 79 yılında gerçekleşmiş ve Pompei şehrini yok etmiştir. Ancak, bu patlama Vezüv'ün tek büyük patlaması değildir. Yanardağın tarihine baktığımızda, birçok önemli patlama ile karşılaşırız. Vezüv'ün bir diğer büyük patlaması, 1631 yılında gerçekleşmiştir. Bu patlama, Napoli ve çevresinde büyük hasara yol açmış ve binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. 1631 patlaması, Vezüv'ün tarihindeki en yıkıcı patlamalardan biri olarak kabul edilir ve yanardağın yeniden aktif hale gelmesinin bir işareti olarak görülmüştür. 20. yüzyılın başlarında, Vezüv yeniden büyük bir patlama yaşamıştır. 1906 patlaması, yaklaşık 100 kişiyi öldürmüş ve Napoli bölgesinde büyük yıkıma neden olmuştur. Bu patlama, modern tarihte Vezüv'ün en büyük patlamalarından biri olarak kabul edilir. Vezüv yanardağının en son büyük patlaması ise, 1944 yılında, İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. Bu patlama, çevredeki köyleri ve tarım alanlarını yok etmiş, aynı zamanda bölgedeki askeri hava üslerine de zarar vermiştir. 1944 patlaması, Vezüv'ün halen aktif ve tehlikeli bir volkan olduğunu bir kez daha göstermiştir. Vezüv yanardağı, binlerce yıldır bölge halkı için hem bereketli topraklar sağlayan, hem de büyük tehdit oluşturan bir doğa gücü olmuştur. Bu yanardağın geçmişteki patlamaları, bizlere doğanın gücünü
ve insan yaşamı üzerindeki etkilerini hatırlatmaktadır. Günümüzde Vezüv yanardağı, sürekli olarak izlenmekte ve olası patlamalara karşı önlemler alınmaktadır. Milattan sonra 79 yılının Ağustos ayında, Pompei oldukça canlı ve hareketli bir şehirdi. Roma İmparatorluğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olan Pompei, Akdeniz'den gelen tüccarların uğrak noktasıydı. Pompei'nin sokakları kalabalık ve renkliydi. Pazar yerleri, çeşitli ürünler satan tüccarlarla doluydu. Sebzeler, meyveler, baharatlar ve giysiler tezgahlarda sergileniyordu. Şehirde zengin ve fakir, köle ve özgür insanlar bir arada yaşıyordu. Lüks villalar ve mozaiklerle süslü evler, şehrin refah düzeyini gösteriyordu. Pompei'de sosyal yaşamda oldukça hareketliydi. Pompei halkı, günlük yaşamlarını oldukça keyifli ve rahat bir şekilde sürdürüyorlardı. Ancak, kimse yaklaşan felaketten haberdar değildi. 24 Ağustos 79 günü, sıradan bir yaz günü olarak başladı. Pompei halkı, günlük işlerine ve aktivitelerine devam ediyordu. Ancak, o günün ilerleyen saatlerinde, Vezüv yanardağında, sıra dışı bir hareketlenme başladı. Yaklaşık öğleden sonra bir civarında, Vezüv yanardağı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ilk anlarında, yanardağdan büyük bir kül ve gaz bulutu yükseldi. Bu bulut, hızla atmosfere yayılarak gökyüzünü kararttı. Pompei halkı, önce ne olduğunu anlamadı. Ancak kısa sürede panik başladı. Patlama sırasında, şehirde yaşayan insanlar, farklı şekillerde tepki verdiler. Kimi evlerinde kalarak korunmaya çalıştı. Kimi ise sokaklarda kaçış yolları aradı. Vezüv'den yükselen bu devasa kül bulutu, Pompei'nin üzerine yağmaya başladı. Şehir, kısa sürede yoğun bir kül tabakasıyla kaplandı. Patlamanın şiddetiyle birlikte, volkanik taşlar ve pomza parçacıkları da şehre yağmur gibi yağdı. Bu taşlar, binaların çatılarına ve sokaklara düşerek büyük bir yıkıma yol açtı. Lav akıntıları ise yanardağın eteklerinden aşağı doğru hızla ilerlemeye başladı. Bu lav akıntıları, önlerine çıkan her şeyi yok ederek şehre doğru ilerliyordu. Pompei'nin sakinleri, bu doğa felaketinin ilk anlarında ne yapacaklarını bilemediler. Şehir, sadece birkaç saat içinde kül ve lav tabakası altında kalmaya başladı. Sokaklar, panik içinde koşuşturan insanlarla doldu. Kimi insanlar, yanlarında değerli eşyalarını alarak kaçmaya çalıştı. Kimi ise sevdiklerini bulmak için sokaklarda koşuşturdu. Ancak, patlamanın şiddeti ve hızla yayılan kül bulutları, kaçış yollarını kapatıyordu. Patlama sırasında birçok insan, binaların çökmesi ve taş yağmuru nedeniyle hayatını kaybetti. Evlerinden çıkamayanlar, kül ve duman nedeniyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sokaklarda kaçmaya çalışanlar ise, lav akıntıları ve piroklastik dalgalar tarafından yakalandı. Panik ve kaos içinde geçen bu anlarda, insanların neredeyse tamamı, ne yapacaklarını bilemeden hayatlarını kaybetti. Ancak, bazıları şans eseri kurtulmayı başardı. Patlama sonrası, hayatta kalanlar şehirden kaçmayı başarsa da, geri dönüp sevdiklerini aramak ve onları bulmak gibi acı dolu bir gerçekle yüzleştiler. Patlamanın ilk anlarında yaşanan bu trajedi, Pompei halkının kaderini belirledi. Şehir, birkaç saat içinde tamamen yok oldu ve yüzlerce yıl boyunca toprağın altında gizli kaldı. Ancak, bu trajedi sayesinde günümüze ulaşan kalıntılar, bizlere antik Roma dünyasının günlük yaşamını ve insanların bu büyük felaket karşısındaki çaresizliğini anlamamıza yardımcı oluyor. Volkanik kül, organik maddelerin hızla çürümesini engelleyen bir tabaka oluşturdu. Kül tabakası, hava ile temasını keserek vücutların bozulmasını önledi. Zamanla, bu organik maddeler çürüyüp kaybolduğunda, kül tabakası içinde boşluklar kaldı. 19. yüzyılda, İtalyan arkeolog Fiorelli tarafından geliştirilen bir teknikle, bu boşluklar alçı ile doldurulmaya başlandı. Alçı döküldüğünde, vücutların orijinal şekillerini ve pozisyonlarını koruyarak kalıplar oluşturdu. Bu yöntem, insanların son anlarındaki duruşlarını ve ifadelerini günümüze taşıdı. Pompei'de bulunan bu taşlaşmış kalıplar, her biri ayrı bir hikaye anlatır. Bir evde bulunan kalıplar,
Biri köle, diğeri ise efendi olan iki kişiye aittir. Bu kalıplar, Roma toplumundaki sosyal yapıyı ve hiyerarşiyi gözler önüne serer. Pompei'de bulunan genelevler, Antik Roma'nın cinsellik anlayışını ve cinsel hizmetlerin yaygınlığını ortaya koyar. Bu mekanlarda, cinsellik ticari bir faaliyet olarak icra edilir ve genelevler şehrin birçok farklı bölgesinde bulunurdu. Genelev duvarlarındaki freskler, bu mekanlarda sunulan hizmetleri ve cinsel pratiğin çeşitliliğini gözler önüne serer. Antik Roma'da homoseksüellik ve biseksüellik, modern zamanlardaki gibi tabu değildi. Pompei'de erkekler arasında cinsel ilişkiler yaygındı ve bu ilişkiler toplum tarafından kabul gören bir normdu. Arkeolojik buluntular, erkekler arasındaki cinsel ilişkileri tasvir eden sanat eserlerini de içerir. Bu ilişkiler, genç erkeklerin eğitiminde ve sosyal hiyerarşide önemli bir rol oynardı. Pompei'deki kadınlar da cinsel özgürlüğe sahipti. Arkeolojik buluntular, kadınların cinsel yaşamlarının da oldukça aktif olduğunu gösterir. Genelevlerde çalışan kadınlar ve günlük yaşamlarında cinselliklerini özgürce yaşayan kadınlar, Antik Roma'da cinselliğin her iki cinsiyet içinde önemli olduğunu ortaya koyar. Pompei'de alkol tüketimi ve cinsel yönelimler, Antik Roma toplumunun sosyal ve kültürel yapısının ayrılmaz bir parçasıydı. Şarap, sosyal etkileşimi ve dostlukları güçlendiren bir araçken, cinsellik günlük yaşamın doğal ve kabul gören bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Pompei'nin kazılarında ortaya çıkan buluntular, bu konuların ne kadar açık ve çeşitli bir şekilde yaşandığını gözler önüne serer. Bu buluntular, bizlere Antik Roma dünyasının insan ilişkilerine, toplumsal normlarına ve kültürel değerlerine dair önemli ipuçları sunar. Pompei'nin tarih boyunca yaşadığı felaket, sadece bir şehrin yok oluşu değil, aynı zamanda insanlığın doğa karşısındaki kırılganlığını ve hayatın aniden değişebileceğini hatırlatan bir anıt olarak kalacak. Ancak, bu trajik hikaye aynı zamanda arkeologlar ve tarihçiler için önemli bir bilgi kaynağıdır. Pompei'de yapılan kazılar, Antik Roma dünyasının günlük yaşamını, sanatını ve inançlarını anlamamıza yardımcı olur. Bu antik şehrin kalıntıları, insanlığın geçmişine ve geleceğine dair derslerle doludur. Unutmayalım ki, tarih bize bugünkü kimliğimizi ve toplumumuzu şekillendiren temelleri sunar.